kokine kısmının yamuk durmaması için kullandığım küçük ama çok iş gören bir tekniği. Kırmızı renkle kullandığım teknik, beyaz kısmı ördüğüm teknik, yaprak aylarındaki tekniği, teknik kokan ama basit, hızlıca örebileceğiniz bir kupa kılıfı. Bu kupa kılıfını bir kere örüyorsunuz, ikincisini, üçüncüsünü istemeden örmeye başlıyorsunuz. Çünkü detaylar doğru yapılınca gerçekten çok keyifli oluyor. Bugün yılbaşı için örgüden kokine detaylı bir kupa kılıfı örüyoruz. Sadece bir tarif değil, kupa ölçüsüne göre nasıl ayarladığımı, bitişte modeli daha tok gösteren yöntemi adım adım göstereceğim. Bu modeli bitirdiğinizde genelde aynı kupa kılıfından birkaç tane daha örmek istiyorsunuz. Videonun sonunda da aynı modeli farklı renklerle nasıl çoğaltabileceğimizi de anlatacağım size. Hadi gelin hemen örelim. Şimdi orta kalınlıkta akrilik bir ip kullanacağım. 2,5 milimlik tığlarım var. Şöyle bir şiş tığla öreceğim. Şimdi zincir çekerek başlıyorum. İpimi kilitliyorum. 71 adet zincir çekiyoruz. Şimdi diğer tığıma geçiyorum. Ve geri dönerek zincir üzerinden örmeye başlayacağım. Şimdi geri döndüğümde hemen şu zincirin yan çevirdiğinizde kesik çizgilerini göreceksiniz. Oradan alıyorum, bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi bir sonrakine kesik çizgiden alarak bir ilmek çıkartıyorum. Bakın örmüyorum. Sadece aldığım ilmekleri tığımda biriktiriyorum. Bunu zincirin en başına kadar yapacağız. Hepsinden birer tane ilmek çıkartacağız. Ve hepsini şişimizde biriktireceğiz. Sonrasında modeli nasıl kuruyorum detaylarını göstereceğim. Son ilmeği de aldıktan sonra bakın aynı yönde öreceğiz. Çevirmiyoruz. Şimdi ne yapıyorum? Son ilmeğimi şu diğerlerini tutuyorum. Benimki gibi kısaysa çıkmamasına dikkat edin. İlmeğimi alıyorum. İlkinin içinden geçiriyorum. Tutuyorum. İlmeğimi alıyorum. İkisini bir örüyorum bakın. Alıyorum ilmeğimi, ikisini bir örüyorum. Alıyorum, ikisini bir örüyorum. Şimdi tamamını örerek başa kadar ilerleyeceğiz. İlmeklerinizi ne çok sıkı ne de çok gevşek alın. Bu şekilde bir görüntü elde ediyor olacaksınız. Bakın. Hafif gevşeme olabilir. O toplanacak zaten ilerleyen sıralarda. En sonda sırada da bir toparlama işlemi yapacağız yine. Alıyorum, ikisinin içinden geçiriyorum. Başa kadar ilerleyelim. Dönüşü tekrar görelim. Sonra kaç sıra öreceğinizi ve ölçüsünü veriyor olacağım. Şöyle sonuncusunu da yapıyorum ve bitiriyorum. Bakın bu şekilde örmüş oldum. Şimdi bir üst sırada nasıl bir işlem yapacağız? Bir tane zincir çekiyorum ve hemen şöyle örgümü hafif çeviriyorum. Bakın şunu zaten ilk ilmeğin üzerindekini zincirle yapmış oldum. Hemen bir yanında hafif yan çevirdiğinizde yine kesik çizgileri göreceksiniz. Bakın şuralarda şöyle tığımla göstereyim. Bunları alarak öreceğiz. Örgümüzü hafif yan çevireceğiz. Şu ilmekler ön tarafta kalacak. Buradaki tomurcuk gibi görünen ilmeklerden alıyorum. Bakın alıyorum ipimi. Şöyle teli kalmasın ve içinden geçiriyorum. Tığımda biriktiriyorum. Sayınızın artıp azalmamasına dikkat edin. Hepsi birbirinin üzerine denk gelecek. Bakın bu şekilde alıyorum. Şimdi en başa kadar aynı işlemi yapacağız. Şöyle bakın hafif böyle kafesler gibi görünecek çok hoş bir model. Birçok üründe de kullanabilirsiniz. Bu yapmış olduğumuz birinci sıraydı. Zinciri saymayın. Ördüğümüzü sayalım 1. Şimdi ikinci sırayı gidip geldiğimizde tamamlamış olacağız. Yani bir ilmek çıkartıyoruz. Bir geri dönüyoruz, ilmekleri örüyoruz, bir sıra sayıyoruz. Şimdi bir tanesini tamamladım. İkinciyi yapmak için başladık. Bundan toplamda 10 sıra örüyoruz kırmızı renkli ipimizle. Tamamlayalım. Beyaz renkli ipe nasıl geçeriz? Hangi tekniği uygularız? Nasıl bitiririz? Devam edeceğiz. 10 sırayı tamamladım. Şöyle bir görüntü elde ettik. Bakın bu şekilde bir model. Kafes kafes görünüyor. Benim çok hoşuma gitti. Pratikte bir örümü oldu. İlmekleri çıkarttıktan sonra geriye dönmesi siz de fark ettiniz ki çok hızlı ilerletiyor. Şöyle ölçmüş de olalım.
Şuradan ölçerek 5,5 santim oldu yaklaşık benim ipim ve tığıma göre boyutları. Siz de kullanacağınız kupaya göre, malzemelerinize göre ayarlayabilirsiniz. Beyaz ipimi buradan geçiriyorum ilmek arasından. Uçlarını şöyle bırakacağım. İçeride yürüteceğim. Şimdi şöyle hemen çeviriyorum. İlkinden alarak öreceğim. Önce bir zincir ve ikinci zincirle sabitliyorum. Tığımın başına alıyorum. İlk kesik çizgiden şöyle iplerimi de arada yürüteceğim. Hemen bir ikili trabzan yapıyorum. Hepsine sıra sonuna kadar şu şekilde ikili trabzanlar çalışacağız. İplerimi çekiyorum, sıkıştırıyorum. Bakın buradaki kullandığımız kesik çizgileri hemen başa kadar tamamlayalım. Bir üst sıradaki modeli göstermek istiyorum size. Sırayı tamamladım. Bakın ön tarafta kaldı kırmızılar. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum, geri dönüyorum. İlk ikili trabzan değil, ikinci ikili trabzanın bakın arkasına tığımı geçirdim, diğer tarafından çıkardım ve etrafından döndürerek ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başına doluyorum. Bu kez arkadan, bakın örgümün arkasından ikili trabzanın sağından girdim, solundan çıktım ve ipimi alıp ikili trabzan yapıyorum. Bir önde bir arkada çalışıyoruz. Etrafından dolanarak ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi öndekinden, şimdi arkadakinden atlamamaya dikkat edin. Sıra başına kadar aynı işlemi devam ettireceğiz. Bakın çok güzel bir kenar modeli. Yine birçok örgünüzde kullanabilirsiniz. Sıra başına kadar tamamlayalım. Üst toparlamayı nasıl yapıyorum göstereceğim. Şimdi sonuncuyu da çalıştıktan sonra kulpumuza geçirecek sapı yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane zincir çekiyorum. Hemen dibinden şöyle alıyorum bir ilmek. Şöyle arasından alalım. Ve tığımdakinden geçerek sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Bakın şimdi zincirin üzerinden örerek geleceğim. İkinciden başlıyorum. Alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum şimdi başa kadar. Ve şimdi üst tarafı çok basit bir yöntemle toparlayacağız. Arka ilmekten alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. Şöyle çeviriyorum. 2 tane ilmeğimiz var. Bize bakan taraftan değil, arka ilmekten alıp tığımdakinden geçiriyorum. İlmek kaydırma olarak başa kadar tamamlıyorum. Şöyle arada bir göstermek istiyorum. Bakın aradaki farkı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi devam edelim. Ve tamamlamış oldum. Şimdi buradan yine 25 zincir çekeceğim. Ucunda birleştireceğim. İlmek kaydırmayla yine burada yaptığımız gibi kulp kısmını tamamlamış olacağız. Ardından zaten bu parçayı bitirmiş oluyoruz ve yapraklarla devam edeceğiz. Şimdi pratik yaprak yapımını görelim. İpimi bu şekilde bir kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. İkinci zincirden başlayarak ilmeklerimi alıyorum ve tığımda biriktiriyorum. Örmüyorum. Her birinden bir tane ilmek çıkarıyorum. İlk ilmeği örüyorum, tutuyorum. Bir sonrakiyle beraber örüyorum. Tutuyorum. İkisini bir bakın. İkisini bir, ikisini bir başa kadar ilerletiyorum. Bir yanını yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen ilk ilmekten bakın şurada bir ilmeğim var. Buradan alarak ilmek çıkarmaya başlıyorum. İlkini örüyorum. Diğerlerine yine ikisini bir, ikisini bir örüyorum. Ve tamamlıyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. İpimi şöyle kısa kesiyorum. Çekiyorum, kapatıyorum. Bu tarafa geçireceğim ipin ucunu. Birazcık yuvarlak bir
form almasını istiyorum. Bakın yaprak ucunu bu şekilde kullanacağım. Şuradaki aralardan ipimi arkaya yürüteceğim. İplerimin ucunu saklıyorum. Bu yapraktan toplam 6 tane daha çalışıyoruz. Sonrasında nasıl monte edeceğimizi göstereceğim. Şimdi 6 tane ördüm. Sonucunun ipini kesmedim. Uzun kestim daha doğrusu dikiş için. Şimdi bir tarafında şöyle çizgi oluştu. Bir tarafında da şu şekilde örgü tersi oluştu. Şimdi çizgi olarak yaprak ortasında gördüğümüz tarafları hep aynı yere denk getirmeye çalışacağım. Şimdi şu kesik olan kısmı ortada birleştireceğiz. Nasıl yapacağız? Öncelikle bu ipimin ucunu bir yürütüyorum. Şöyle ilerlettim. Yaprak uçlarımız bu taraflar olacak. Bakın zaten göreceksiniz. Şöyle. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle 3 defa bakın ipimle girdim. Diğerine aynı şekilde şöyle bir buradan, bir ortadan, bir de kenardan alıyorum. Diğer yaprağımı alıyorum. Üçüncü ve hepsini aynı şekilde alacağım şimdi. Evet. Hepsini ipe geçirdikten sonra şöyle bunları yuvarlayacağız. Şöyle sıkıştırıyorum. Bakın yıldız gibi. Ve en başındakinden tekrar birleştireceğim. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Şimdi sabitliyorum. Neden böyle yapıyoruz? Biraz sonra göstereceğim montajında size. Şöyle arkadan da sabitleyip ipimi koparacağım. Dikiş yapmayacağım. İsterseniz parçaya dikiş de yapabilirsiniz. Ben yapıştırarak kullanmayı tercih edeceğim. Kupa kılıfının alt tabanına. Şimdi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi öncelikle kırmızı tomurcukları yapalım. Çok pratik düğme yöntemi yapacağız. Sihirli halkamı yapıyorum. Parmağıma ipi çevirdim şöyle. Bir sık iğne yaptım. Kilitledim ipimi. Şimdi 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ipimi kısa ucundan tutuyorum, çekiyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. İlk sık iğnenin içinden ipimi şöyle alıyorum ve geçiriyorum. Bakın bu şekilde bir yuvarlak elde ettik. Şimdi bunun üzerine yapacağımız bir işlem olacak. Tığımı tam ortadan sihirli halkanın ortasından geçiriyorum. Bunu da içeride yürüteceğim ki gizleyeceğim. İpimi alıyorum. Şöyle uzun çekiyorum. Sık iğne olarak kapatıyorum. İpimi alıyorum, uzun çekiyorum, kapatıyorum. Bakın arada boşluk bırakmayın. Bu şekilde döne döne örün. Bakın başa kadar geldim. Bir tane daha yapıyorum. Kaç tane doldurdum? 2, 4, 6, 8. Bir tane daha yapalım. 9 tane doldurduk. İlk ilmekten alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum ve bitirmiş oluyorum. Şöyle tığımızın arkasıyla da şöyle bir şekil verebiliriz. Bakın. Benim çok hoşuma gitti. Bunu farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Şöyle ipimi ikizle kesiyorum. Mesela bununla bir bardak altı da çalışabiliriz. Ne dersiniz? Eğer sizlerden istek gelirse kanala bir de bardak altı koyarız. Takım olur. Örmek isteyenlere. Şimdi şöyle yapalım. Birleştirmeyi de ipi çekiyorum. Şöyle bir sonraki ilmekten ipimi arkaya alıyorum. Sonra tekrar bu ilmeğin içinden de aşağıya doğru çekiyorum ve pürüzsüz bir bitirme yapıyorum. Bakın. Şimdi bu iplerin uçlarını saklayacağım. Bundan 2 tane daha çalışıyoruz ve parçaların birleştirmesine geçiyoruz. Evet, bu şekilde tomurcukları da tamamladık. Şimdi birleştirmelerini yapalım. Bu şekilde tabanımız var. Şöyle alayım. Tam ortadan şöyle ölçüyorum. Tam ortadan. Tabii siz zevkinize göre isterseniz yanda da konumlandırabilirsiniz. Şöyle bakın.
Yaprakları koyacağım yeri ayarlıyorum. Bakın üstte 2 tanesi var. Şöyle aşağıya doğru kıvıracağım. Şu yanlardan, ikisinin yanından, ortasından çıkaracağım. Bakın şu şekilde katladığınıza emin olun. Üst tarafta yaklaşık 2 sıra kalmış olacak. Bu şekilde yapıştıracağım. Şöyle kımıldatmadan, ben sıcak silikon kullanacağım. Tekstil yapıştırıcısı da tercih edebilirsiniz. Şöyle yeşil yaprağıma sıkıyorum ve katlıyorum. Şöyle bir sabitleyelim şimdi. Öncelikle, sonra tamamen yerleştiririz. Bu yapraklarımı da şöyle aradan, onları da buraya sabitliyorum. Şöyle alıyorum. Şimdi tomurcukları şöyle 2 tane üstte, 1 tane altta olacak şekilde yapıştıracağım. Şöyle hafif yan aşağıya doğru bakacak şekilde bunları da böyle tutuyorum ve şöyle yapıştırıyorum. Şöyle doğruluğundan emin oluyorum. Bu kadar. Şu alttan da bir miktar daha tutturuyorum. Bakın bu şekilde bir duruşla tamamlamış oluyoruz. Şimdi diğer renk kombinasyonlarını da göstermek isterim size. Formlar doğru verildiğinde her renkte çok güzel çalışıyor. Hemen şöyle görelim. Yeşil zeminle de bu şekilde detaylandırdım. Şöyle bırakayım. Gece mavisi tonu da çok yakıştı diye düşünüyorum. Peki siz en çok hangisini beğendiniz? Hangi renklerde örmeyi tercih edersiniz? Bana mutlaka yorumlarda yazın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.